Herkese merhabalar. Irmak Örgü İşleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Pamuk makrome ipinden günlük spor çanta yapımını sizlerle paylaşacağım. Yapımı çok kolay. Modelimizin uzunluğunda zincirimizi çekiyoruz. Yanlamasına doğru sık iğne örüyoruz. Tamamladıktan sonra kenar duvarını hazırladıktan sonra birleştiriyoruz. Modelimiz için deri kordon kullandım. Ayarlanabilir şekilde. İstersek örgü kordon da yapabiliriz. Videomun altında açıklamalar kısmında linkini atacağım. Etiketimiz varsa kenar kısmına dikebiliriz veya ağız kısmına dikebiliriz. Yoksa önemli değil. Çantamın içini açıyorum. Çıt çıt yaptım. İstersek örgü düğme de yapabiliriz. Örgü düğme linkini de atacağım. Çantamızın derinliği şöyle kalın bir cüzdanım var. İçine yerleştiriyorum. Telefonumu koyuyorum. Çıt çıtını kapatıyorum. Bu ölçülerde yaptığımızda 320 gram ip kullandım. Yapımına başlayalım. Modelimiz için pamuk makrome ipi kullanıyorum. İpimin kalınlığı 3 milim genişliğinde. 6 numaralı tığ kullanıyorum. Hangi tığla daha rahat çalışabiliyorsak o tığla da olur. İstediğimiz iple de yapabiliriz. Polyester makrome ipi, penye iple de güzel olur. Deri askı kullanıyorum. Farklı renk uygulayacağım. İstersek örgü askıda yapabiliriz. İpimi aldım. Bir tane zincir çekiyorum, kilitliyorum. 1 2 3 49 adet zincir çekelim. 49 adet zincir çektim. İki ucunu birleştiriyorum. Çantamızın uzunluğu ve derinliği oluyor. Yanındaki zincirin 48. zincirin içerisine batırıyorum. 2 tane ilmeğim var. İkisini birden çekerek sık iğne yapıyorum. Yanındaki zincirin içerisine batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Yanındaki zincirin içerisine sık iğne. Yanındaki boşluğa sık iğne. Her bir zincirin içerisine sık iğne yaparak 48 adet sık iğne olacak. Sıramızın sonuna geldik. 3 tane zincirimiz var. Son 3 zincire de sık iğne yapıyoruz. Kilitlediğimiz zincirin içerisine batmıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Çeviriyorum. Şimdi burada son sık iğnenin olduğu boşluk. Bir zincir çektim, döndüm. İlmeğin ara boşluğuna batmıyoruz. Tek tarafına batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Şu şekilde tutuyoruz. Tek tarafına batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Modelimiz bitene kadar hep bu şekilde yapıyoruz. Çok kolay. Tek tarafına batırıyorum, ipimi çekiyorum, sık iğne yapıyorum. Sıramızın sonuna geldik. 1 2 tane ilmeğim kaldı. Tek tarafına batırıyorum, sık iğne yapıyorum. Son boşluğa da tek tarafını alarak sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Çeviriyorum. Burası bizim zincir çektiğimiz. Yanındaki ilk boşluğa batırıyorum. Bakın. Sık iğne yapıyorum.
Şu şekilde tutuyorum, düz bir şekilde tek tarafını alarak sık iğne yapıyorum. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar bu şekilde ilerliyoruz. Sıramızın sonuna geliyoruz. Bir zincir çekerek dönüyoruz. Yapıp gelelim. İstediğim ölçüye gelene kadar ilerledim. Dilimler halinde gözüküyor. 15 dilim yaptım. İpimi kestim. İlmekten ipimi çekiyorum. İnce tığımın yardımıyla aradan gizliyorum. İpimi kesiyorum. Ölçümünü veriyorum. Uzunluğu 40 santim. Genişliği 21 santim. Çantamızın duvar kısmını örüyoruz. 5 santim uzunluğunda ipimi bırakıyorum. Bir zincir çektim, kilitledim. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir çektim. Yanındaki zincirin içerisine batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Yanındaki zincirin içerisine batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bir zincir çektim. Çeviriyorum. İlk boşluğa batırıyorum. Bir sık iğne yaptım. Aynı boşluğa bir kez daha batırıyorum. 2 tane sık iğne yaptım. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Bir sık iğne. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Bir sık iğne. Son boşluğa batırıyorum. İpimi çekiyorum. Bir sık iğne. Aynı boşluğa bir tane daha batırıyorum. Çift sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. 6 tane sık iğne oldu. Çeviriyorum. İlk boşluğa batırıyorum. Altı tane sık iğne yaparak bu sırada 10 sıra yapalım. Arttırma yapmıştık. Ondan itibaren sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sıra 6 sık iğne yaptık. Bir zincir çekiyorum. Çeviriyorum. 4 sık iğne yapacağız. Bir tane alıyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. 3 tane ilmeğim var. Bir tane eksiltme yapıp bir sık iğne yaptık. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Sık iğne yaptım. Sonunda da bir eksiltme yapıyoruz. Bir. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Bir eksiltme yaparak 4 sık iğne oldu. Bir zincir çektim, çeviriyorum. Dört sık iğne. Çeviriyorum. Bir sıra oldu. Eksiltmeden sonra ikinci 4 tane sık iğne yapıyoruz. 4 sıra sık iğne yapacağız. Dörtlü. 2 oldu. Çeviriyorum. Üçüncü sırada
4 tane sık iğne yapıyoruz. Bir zincir çekiyorum. 4. sırada da 4 tane sık iğne oluyor. Bir zincir çektim. Çeviriyorum. 2 sık iğneye düşürüyoruz. Bir tane alıyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. 3 ilmeği birden çekip bir tane eksiltme yaptık. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Yanındaki boşluğa batırıp 3 ilmeği birden çekiyorum. Bir zincir çektim. 2 tane sık iğne oldu. Boşluğa batırıyorum. 1. Yanındaki boşluğa batırıyorum. 2 sık iğne yaptık. Bir zincir çekiyorum. Çeviriyorum. Yanındaki boşluğa, ilk boşluğa batırdım. Yanındaki boşluğa da batırıyorum. 3 ilmeği birden çekiyorum. Son sıramızı tamamladık. 11 sıra ördük. Her sırada çift sıra yapmıştık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sırada bıraktık. Toplamında tek saydığımızda 22 sıra oluyor. Tek saydığımızda 22. Kenarından da sayarsak 22, 44. 4'te sık iğne ile başlamıştık. 48. Çantamızın ana gövdesini alıyoruz. İki tarafı farklı. Bu tarafından dikeceğiz. Şu kenarları boşluk olan tarafından. 2'ye katlıyorum. Toplamında 48 ilmek var. Duvarda da 48 ilmeğimiz var. Birleştireceğiz. Çantamızın duvar kısmını ilmekte bırakmıştım. Bir tane zincir çekiyorum. Alttaki sıradan ipin içerisinden tığımı geçirdim. Çantamızın ilk başlangıcındaki yuvadan tığımı içerisinden geçiriyorum. İpimi çekiyorum. Sık iğne yapıyorum. Altındaki boşluktan 1, 2 her sıramız çift sıra olduğu için tığım içerisinden geçiriyorum. Yanındaki boşluktan karşılıklı gelecek şekilde birleştirip sık iğne yaptım. Kenardaki ipten alıyorum. Tam onun karşısına gelecek boşluktan tığımı geçiriyorum. Sık iğne yapıyorum. Şöyle V çizgisi var. V'nin içerisindeki ipten geçiriyorum. Tam onun karşısına gelecek boşluktan ipimi çekiyorum. Sık iğne yapıyorum. 48 tane ilmeğimiz var. Birbirinin karşısına gelecek şekilde birleştiriyoruz. ...22 tane ilmeğimizi birleştirdik. Tabanda 1, 2, 3, 4. 4 tane sık iğne yapmıştık. İlk sık iğnenin tepe noktasına batırıyorum. Onun karşısına gelecek boşluğa batırıyorum. İpimi çekiyorum. Sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4. sık iğneye de batırarak sık iğne yaptım. Yanındaki batırıyorum. Tam onun karşısına gelecek şekilde sık iğne yapıyorum.
Burada da aynı şekilde birleştirerek geliyoruz. Sıramızın sonuna geldik. 1 2 2 boşluğumuz var. Boşluğa batırıyorum. Tam onun karşısına denk gelecek şekilde batırıp sık iğne yapıyorum. Son boşluğa da batırdım. Sık iğne yaptım. Burada ipimi kesiyorum. İnce tığımla burada da ipim kalmıştı. Burada da kesiyorum. Çantamızın öbür duvarını da yapıp aynı işlemi yapıyoruz. Çantamızın iki kenarı da bitti. İçini açıyorum. Şimdi ağız kısmını yapacağız. Bir tane zincir çekiyorum. Boşluğa batmıyorum. Üstündeki ipin tek tarafını alıyorum. İpimi çekiyorum. Kaydırıyorum. Bağlantı noktasında boşluğa batmıyorum. İpin içerisinden tığımı içerisinden geçiriyorum. İpimi kaydırıyorum. İlk dilim noktasından üstündeki ipin içerisine batırıyorum. İpimi çekiyorum. Kaydırıyorum. Ara boşluktaki boşluğa değil, ipin içerisinden tığımı geçiriyorum, kaydırıyorum. Bir kenarımızı bitirdik. Kenar kısmına geldim. Kenardaki bağlantı noktasındaki ipin içerisinden geçiriyorum, kaydırıyorum. Ortada iki tane boşluğumuz var. Tek tarafını alıyorum, ipimi çekiyorum, kaydırıyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum, kaydırıyorum. Burada şöyle daha net gözükür. Sıramızın sonuna geldik. Son boşluğa da batırıyorum, kaydırıyorum. Başladığımız noktaya geldik.
Tek tarafına batırıyorum. İpimi çekiyorum, kaydırıyorum. Bir sıra ördük. 4 sıra daha örerek toplamda 5 sıra yapıyoruz. Her boşluğa batarak tamamlıyoruz. Başlangıç noktamıza geldik. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sıra ördüm. Daha fazla da yapabiliriz. Başlangıç noktasına batırıyorum. İpimi çekiyorum. Kaydırıyorum. Burada da ipimi kesiyorum. İpimi iğneden geçiriyorum. İç kısmından gizleyerek çantamızın aşağısına kadar iniyoruz. Çantamızın bitiş noktası hiçbir şekilde belli olmuyor. İpimizi de iç kısmından gizledik. İçini açıyorum. Derin, ihtiyaçlarımızı giderecek büyüklükte. Burada ölçümünü veriyorum. Genişliği 24 santim. Uzunluğu 23 santim. Çantamız şu şekilde de genişliyor. Modelimizin kordonunu yapacağız. İstersek örgü kordon da yapabiliriz. Açıklamalar kısmına linkini atacağım. Kol altı veya çapraz kullanım için uzun ördükten sonra kenarından dikiyoruz. İstersek ucuna aparat takıp halka halinde geçirebiliriz. Burada ben deri askı kullanıyorum. Ayarlanabilecek şekilde farklı renk uyguladım. Uç kısmında dikme yerleri var. Çantamın kenarına şöyle yerleştirdikten sonra dikeceğim. İster çantamızın renginde yapabiliriz, ister askının kendi renginde. Yapıp gelelim. Modelimiz bitti. Çok hoş oldu. Deri askısını çantamızın rengindeki iple diktim. Etiketimiz varsa kenarına uyguladım. İstersek ağız kısmına da yapabiliriz. Öbür tarafını çeviriyorum. İçini açıyorum. Çıt çıt yaptım. Çantamızın derinliği ihtiyaçlarımızı giderecek büyüklükte. Irmak Örgü İşleri YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günlerde kullanın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.